Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından beni dinleyen, takip eden tüm güzel kalplere kocaman sevgiler gönderiyorum. Bugün yine fincanımızın ve tabağımızın bize verdiği mesajları birlikte bakacağız. Aramıza yeni katılan sevgili dinleyicilerimiz, sizler de ayrıca hoş geldiniz diyorum sizlere de. Burada her falın kendine özgü bir enerjisi, bir mesajı olduğunu inanıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden fincanımızı açalım ve bakalım bugün karşımıza neler çıkacak, hangi mesajlar, hangi semboller ve hangi gelişmeler bizi bekliyor olacak. Hazırsanız başlıyorum. Oo. Öncelikle bir fincanıma şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Evet, sembollerimiz belirmiş. Ve fincanın dip kısmıyla da başlamak istiyorum. Evet. Şimdi fincanımızın dip kısmında arkadaşlar hilal ay doğmuş. Çok güzel, ferah bir sembol. Sıkıntılar kenara toplanmış. Karanlık bir dönemin ardından yeniden ışığın doğduğunu gösteriyor bize. Şimdi ayın beyaz ve temiz çıkması üzerindeki ağırlıkların, sıkıntıların ve kafanızı meşgul eden konuların yavaş yavaş geride kalacağına işaret. Özellikle içinizi sıkan ne varsa artık onu bir kenara bırakıp önünüze bırakacağınız ve bir döneme gireceksiniz. Böyle önünüze bırakıp bir döneme gireceksiniz. Hilal aynı zamanda yeni başlangıçları, umut veren gelişmeleri de anlatıyor. Bize gelen ilk mesaj fincanın dibinde: sıkıntılı dönem geride kalıyor. Önünüzde yeni bir aydınlık bir sayfa açılacak. Şimdi burada az önce fincanında gezerken arkadaşlar birden fazla çok sayıda göz görüyorum ben. Özellikle karanlık telvelerin içerisinden bakıyor bunlar arkadaşlar. Oldukça dikkatimi çekti. Çevrenizde sizi uzaktan izleyen, merak eden veya gelişmelerinizi takip eden insanların olduğunu düşündüm ben. Her gözün kötü niyet anlamına gelmemesi ne düşünün. Fakat burada gözlerin fazlalığı, üzerinizde fazla dikkat ve merak olduğunu hissettirdi bana. Bir tarafta bembeyaz doğan hilalimiz vardı. Diğer tarafta ise karanlığın içerisinden bakan bu gözler var. Yani siz kendi yolunuzda aydınlığa ilerlerken çevrenizde olup biteni merak eden insanlar da var. Yani benim burada aldığım mesaj: her şeyi herkesle paylaşmayın arkadaşlar. Biraz kendinize saklayın. Çünkü önünüzde güzel bir başlangıç enerjisi var. Gözlerin çoğu da nazar ve dış etkilere karşı daha seçici olmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda burada bakın uçan balonlar mevcut. Görüyor musunuz? Yani 5 tane balonumuz var. Bunlar genellikle hafiflemeyi, özgürleşmeyi ve dileklerin gökyüzüne yükselmesini anlatıyor. 5 tane olması da birden fazla konuda hareketlilik yaşayacağınızı gösteriyor. Az önce gördüğümüz beyaz hilal ile birlikte düşündüğümde sanki üzerinizdeki sıkıntıları geride bırakıp yeni umutlara doğru yükselme enerjisi var burada. Yani uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bazı dilekler veya beklentiler artık havalanıyor. Yani beklediğiniz gelişmelerin hareketlenmeye başladığı bir dönem burası. Şimdi bu balonların havada olması bana özellikle ağırlıklarını bırak ve önüne bak diyor bize. Yani üzerindeki ağırlıkları bırak ve önüne bak. Şimdi bu havalanmış balonların arasında bakın burada kuyruğu havada bir akrep dikkatimi çekti.
kuyruğu havada. Balonların yükselmesi, umutları, dilekleri ve hafiflemeyi anlatırken akrep burada daha dikkatli olmanız gereken bir durumu veya kişiyi gösteriyor. Gözler de vardı. Özellikle kuyruğunun havada olması çevrenizdeki bir konuda tetikte olmanız ve aceleyle hareket etmemeniz yönünde söylüyor arkadaşlar. Acele etmeyeceksiniz. Sanki güzel gelişmelerin ve yükselen enerjinin ardından size yaklaşmaya çalışan ama niyetini tam olarak belli etmeyen bir enerji bu. Bu nedenle her duyduğunuzda hemen inanmayın. Her planınızda herkesle paylaşmayın. Bakın burada bunu vurguluyor yine bize. Şimdi akrep yerde ilerliyor. Yani bu durumun hareket halinde olduğunu, önünüze bir gelişme olarak gelebileceğini düşünüyorum. Balonlarla yan yana çıkması da bana şunu söylüyor. Güzel bir fırsat veya dilek yükselirken çevresindeki kişilere karşı biraz daha seçici olduğunu. Bakın bir sürü gözler de çıktı burada, görüyorsunuz. Bu kolektif olduğu için aynı zamanda bu akrep dediğim kişi aynı zamanda sanki elleri ve ayakları yere temas etmiş, emekleme pozisyonunda gibi bir insan figürü var. Ayakları da hafif yukarı doğru kaldırmış, ayak uçlarını, bakın ayaklarını. Biraz mücadele ve yeniden toparlanma enerjisi olarak okuyacağım bunu. Kolektif olduğu için arkadaşlar siz kendinize göre alın. Sanki kişi bir dönem zorlanmış, yere eğilmiş ama tamamen vazgeçmemiş. Aksine bulunduğu yerden yeniden ayağa kalkmaya ve ilerlemeye hazırlanıyor. Üstelik hemen yakındaki havalanmış balonlarla birlikte düşünürsem önce bir ağırlığın ve mücadelenin içinden geçip ardından hafifleme ve yükselme enerjisi var burada arkadaşlar. Şu an zorlandığım bir konu seni aşağı çekiyor gibi görünse de bu geçici arkadaşlar. Yeniden güç toplayıp yoluna devam edeceksiniz. Böyle bir enerji. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir bakın kelebek görüyorum ben. Bu akrep ya da elleri dizleri yerde görünen figürün hemen üst kısmında uçan bir kelebek bu. Kelebeğin arkasında küçük bir insan silüeti var. Sanki havada kelebeğe tutunmuş ya da onunla birlikte yükseliyor gibi. Şimdi kelebek zaten dönüşüm, değişim ve hafifleme enerjisi taşır. Buradaki figürle birlikte düşündüğümde yerde zorlanan veya emekleyen bir enerjinin hemen üzerinde yükselen ve dönüşen bir enerji bu. Şimdi diğer balonlarla birlikte düşünürsek sanki burası bize şunu anlatıyor. Bir tarafta mücadele eden bir kişi veya konu var. Diğer tarafta ise bu mücadelenin ardından gelen yükseliş ve özgürleşme var arkadaşlar. Şimdi kelebeğin arkasındaki küçük silüet ile birinin bir değişim sürecine eşlik ettiğini veya bu dönüşümden doğrudan etkileneceğini düşünüyorum. Yani burada yerden gökyüzüne doğru çok net bir geçiş enerjisi alıyorum ben. Ve bu kuşun kanat kısmında bir Y bir de N harflerini görüyorum arkadaşlar. Bu da bana bu balonların bulunduğu bölgede bir Y bir de N, özellikle balonların bulunduğu bölgede bağlantılı olması, yani bu iki harfin bir kişi, isim, soyisim ya da önemli bir yerle ilişkisi olabilir. Hemen arka kısmında ise yine emekleyerek ilerleyen bir silüet vardı. Bu kişi de bir tepeye doğru çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Tepeye çıkmaya çalışan bir kişi bu. Şimdi bu iki harfin bir kişi, isim, soyisim ya da önemli bir yerle ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Hemen arka kısmında
yani tepeye doğru ilerleyen silüet. Bu kişi tepeye doğru çıkmaya çalışıyor. Ancak burada çok güçlü bir hedefe ulaşma ve mücadele mesajı alıyorum. Kişi kolay bir yoldan gitmiyor. Adım adım sabırla ilerliyor. Ama önemli olan şu, tepeye doğru gidiyor olması, bir hedef var. Ama ve o hedefe ulaşma isteği oldukça güçlü arkadaşlar. Şimdi kuşların ve balonların havada olması ile düşünürsek, yerde mücadele eden bir kişinin sonunda yükselişe geçeceği ve önünün açılacağını hissediyorum. Bu ve Y ve N harfleri de bu hikayenin içerisinde önemli bir bağlantı gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle bu harfleri taşıyan bir kişi veya konuyla ilgili haber, gelişme ya da bir hareketlilik gündeme gelecek. Şimdi burada dev bir orangutanı andıran oturmuş vaziyette ve yanında bulunan bir insan figürüne göre inanılmaz büyük. Yani bakın, burada bir insan var ama bu oturmuş bir orangutan ve yanındaki insan figürüne göre oldukça büyük çıkmış. Önünde küçük kalan bir kişi ve bu kişinin elinde tüy bir kalem arkadaşlar. Bakın şurada. Sanki bu dev figür o kişiyi kucağına almış veya koruması altına almış gibi duruyor. Dev figür güçlü ve etkili bir kişi ya da büyük bir otoriteyi temsil ediyor. Yanındaki küçük insan ise bu kişinin desteğine, korumasına veya yönlendirmesine ihtiyaç duyan birini gösteriyor. Şimdi elindeki tüy kalem ise özellikle yazılı bir konu, belge, imza, başvuru diyelim buna, anlaşma ya da resmi bir haber çağrışımı yaptı bende. Yani burada bana gelen mesaj şu arkadaşlar: güçlü bir kişinin desteğiyle sonuçlanabilecek önemli bir yazışma, belge ya da karar gündeme gelebilir ve bu dev figürün kişiyi kucağına almış gibi görünmesi bu süreçte kişinin yalnız kalmayacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu silüetin yani bu dev orangutanın hemen üzerinde, bakın bu kişiyle ikisinin üzerinde uçan bir kuş var burada. Kanatları sanki gökyüzünden aşağı doğru süzülerek iniyor. Bu görüntü bana oldukça güçlü bir haber, hareket enerjisi veriyor. Özellikle daha önce gördüğümüz kuş figürü ve Y, N harfleriyle de bağlantılı düşündüğümüzde beklenmedik bir haberin veya gelişmenin hızla yaklaşması söz konusu. Şimdi kuşun doğrudan aşağı inmesi bu mesajın uzakta kalmayacağını veya görünür, daha yakın bir hale geleceğini anlatıyor. Şimdi orangutan gibi dev ve güçlü figürün üzerinde olmuş olması bu haberin güçlü bir kişi, otorite veya önemli bir konuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi sanki güçlü bir desteğin üzerinde hızlı gelen bir haber görüntüsü bu arkadaşlar. Çok da güzel çıktı diyoruz. Evet, fincanımızın devamına bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak burada benim ilk gözüme çarpan şeyi söylüyorum. İlki arkadaşlar, bakın burada tabak gibi ayımız yine doğdu. Çok güzel. Yani fincanın üst kısmı bildiğiniz bir ay yani. Bu sanki dağların arkasından doğan, yeni çıkan bir ay bu.
Şimdi burada bir başka figür daha var. Bu sanki dağların arasından yeni doğan bir ay görüntüsü. Çok güzel ve aydınlık görünüyor. Bakın arkadaşlar. Beyaz hilal ayı da tamamlıyor aynı zamanda tabağımızdaki ay. Sanki başta küçük bir umut olarak görünen şey zaman içerisinde büyüyerek daha görünür ve güçlü bir hale gelecek. Şimdi dağların arasından doğması da bana önümüzdeki bir engelin ardından ortaya çıkacak güzel bir gelişmeyi anlattı. Yani bir süredir bekleyen veya görünmeyen bir konu artık yavaş yavaş açığa çıkacak. Şimdi bu güzel ayın yanında bir figür daha görüyorum arkadaşlar. Bu da çok güçlü, bakın kanatları görüyor musunuz? Çok güçlü, çok büyük, kanatlarını iki yana açmış, adeta pik yaparak hanenin içinden dışarıya doğru uçuyor. Gerçekten kanatları çok büyük. Öncelikle özgürleşmeyi, bir konunun dışarıya taşmasını anlatıyor. Hanenin içinden dışarı uçması, içeride kalan bir meselenin artık hareket kazanacağını, bir haberin, kararın ya da gelişmenin bulunduğunuz ortamdan çıkıp başka bir yere doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü kuşun kanatlarının bu kadar büyük olması mesajın güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle az önce gördüğümüz Doğan Ay'la birlikte düşünürsek önümüzdeki dönemde sizi rahatlatacak, ufkunuzu genişletecek bir gelişme enerjisi var burada. Şimdi sanki bu falın genelinde sürekli yükselme, uçma, aydınlanma, farkındaysanız aydınlığa çıkma sembolleri. Bu da başlangıçta gördüğümüz sıkıntıların geride bırakılmasıyla oldukça uyumlu. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar burada bakın şurada sallanan bir çocuk görüyorum ben. Bakın salıncakta sallanıyor ve onu idare eden elinde böyle bir sopası var. Bir kadın bu figürü bu. Onu idare eden yani belki de onu ileri geriye sallayan bir figür. Şimdi şöyle söyleyeyim, elindeki bir sopa değil bir baston gibi de arkadaşlar, bakın hafif kıvrık. Tecrübe ile gençlik enerjisinin yan yana gelmesi bu arkadaşlar. Yani bastonlu bir figür, daha deneyimli, yol görmüş ve bir konuda rehberlik eden bir kişiyi temsil ediyor. Çocuk figürü ise masumiyet, yeni başlangıç ve sevindirici bir gelişme enerjisi bu. Şimdi salıncak detayı da önemli. Bana bir konunun şu an da bir ileri bir geri hareket ettiğini, henüz tam olarak netleşmediğini söylüyor. Fakat çocuk figürünün orada olması bu sürecin sonunda daha hafif ve keyifli bir enerjiye dönüşebileceğini gösteriyor. Sanki burada bir büyük ya da tecrübeli bir kişinin desteğiyle genç bir kişiyle bir araya yeni başlayan bir konuyla ilgili güzel bir gelişme yaşanacağını söylüyor bana. Bir arada olmak gibi. Şimdi bu bastonlu figürün hemen üstünde bir testi arkadaşlar. Bakın şurada bir testi var. Görüyor musunuz? Ve bu testinin içine doğru eğilmiş. Adeta içini yani kontrol eden bir kurt figürü bu da. Bakın kulakları, ağzı. Yani genellikle testi birikimi, saklanan bir şeyi, kısmeti veya kişinin içinde tuttuğu bir konuyu simgeliyor. Şimdi kurt ise daha çok güçlü sezgileri, dikkatli olmayı ve bir şeyin iç yüzünü araştırmayı çağrıştırdı bana. Şimdi kurdun testinin içine bakması bana özellikle görünenin arkasındaki gerçeği fark etme. Yani mesajı almış. Yani burada bir kişi bir konuda ya da bir fırsat hakkında daha derin düşünmek ve acele karar vermemek gerektiğini söylüyor. Bastonlu figürle düşündüğümüzde ise arkadaşlar sanki tecrübeli bir kişinin sezgiyle
bir durumun iç yüzünü anlamaya çalışması gibi bir görüntü oluşuyor sanki burada. Ve falın genelindeki yani fincanımızdaki kuşlar, ay, yükselen figürlerle birlikte, sembol balonlarla birlikte önünüzdeki güzel bir gelişme var önümüzde, ama bu gelişmenin gerçek değerini anlamak için dikkatli bakmanız gerekiyor diyor burası bize. Şimdi aynı zamanda burada ayakta duran bir kişinin üzerine eğilmiş. Bakın kafaları birbirine. Sanki kafasının üstüne koymuş yüzünü gibi duruyor. Bu birbiriyle bağlantılı iki kişiyi anlatıyor burada. Biri biraz daha uzun boylu, diğeri ise biraz daha kısa boylu. Çok güçlü bir bağlantısı olan iki kişi bu. Sanki uzun olan kişi diğerinin başına sevgiyle bir öpücük konduruyor ya da yüzünü saklıyor gibi. Bu bana şefkat, koruma, yakınlık, duygusal bir bağ olabilir. Özellikle iki figürün birbirinden kopuk değil. Bakın burada birleşik durumda ve kafalarıyla birlikte. Birbirine dönük bu arada. Güçlü bir iletişim olduğunu düşündüm. Bir kadın ve bir erkek enerjisi de var. Bu bir eş, sevgili veya hayatınızda özel yeri olan iki kişiyi temsil edebilir. Fakat sadece romantik anlamda düşünmemek lazım. Birbirlerine destek olan, birbirlerini koruyan iki insanı da gösterebilir arkadaşlar. Kolektif olduğu için bu şekilde alacağız. Fincanın genelindeki hareketli sembollerin arkasında bu iki kişinin birbirine yakın olması bana güzel bir mesaj verdi. Bu ilişkide yakınlaşma, barışma, destek görme ya da duyguların yeniden ifade edilmesi gündeme gelebilir. Şimdi bu kanatlarını açmış kuştan ziyade bana bir şey daha çağrıştırdı arkadaşlar. Şimdi kollarını iki yana açmış gibi duruyor. Bakın bir süliyet iki kolunu da yanlara açmış. Bu da şimdi size anlattıklarımı göre bu koruyan, kollayan ve bir arada tutan bir güç. Özellikle iki kişinin yakınlığıyla birlikte düşündüğümde aralarında yaşanacak bir konuda destek olan veya onları koruyan bir kişi. Yani aynı zamanda sizin hayatınızda ben buradayım, yalnız değilsin diyen güçlü bir enerjiyi de temsil ediyor. Şimdi falın başından beri gördüğümüz hilal, dolunay, kuş, balon, yükselen figürler birlikte düşündüğümde burada çok net bir korunma, desteklenme ve sıkıntılı bir dönemin ardından güvenli bir alana geçme mesajı veriyor tabak bize. Sanki bütün bu sembollerin üzerinde görünmez bir koruma var arkadaşlar. Güzel gelişmeler geliyor ama bu gelişmeler yalnız başınıza yürüyemeyeceğiniz bir süreçte gerçekleşecek. Yani mutlaka sizin yanınızda bir desteğiniz olacak canlarım. Evet, şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar iki kişi, güzel aydınlık bir kapı. Bakın buradan bir kişi daha yukarıda ama bir kişi daha aşağıda. Bu aşağıda olan kişi bir kadın arkadaşlar. Yani bu bir kadın bir erkek dedik. Biraz daha aşağıda kadın. Erkek ise biraz daha yüksekte kalıyor. Bakın başına öne eğmiş kadın. Özellikle bu dikkatimi çekti. Sanki bir süredir zihnini meşgul eden bir konu var ve bu nedenle biraz içine kapanmış. Düşünceli bir halde ilerliyor kadın. Ama önemli olan şu, kadın erkeğin arkasında.
da olsa onunla aynı yönde yürüyor. Yani yolları birbirinden ayrılmış değil. Erkeğin daha yukarıda olması bu kişinin şu anda daha güçlü, daha kararlı veya bir konuda önde olan bir tarafı temsil ediyor. Kadının hemen arkasından gelmesi ise aralarında hala bağları ve ortak bir yol olduğunu gösteriyor. Şimdi burada en çok gelen mesaj şu anda bana, bir taraf çok kızgın, düşünceli veya yükünü taşıyor olabilir. Fakat tamamen kopmuş görünmüyor. Aynı yolda ilerleyen iki kişi var burada arkadaşlar. Yani daha önce gördüğümüz birbirine yakın duran kadın ve erkek figürüyle birlikte düşünürsek bu iki kişi arasında konuşulması gereken bir konu, duygusal bir mesele veya yeniden kurulacak bir iletişim enerjisinde aldım arkadaşlar burada. Şimdi burada iki kişinin önünde bir kapıdan geçiş görüntüsü var. Bakın erkek burada, bu bir kapı arkadaşlar. Bu detay önemli çünkü iki kişinin aynı yönde ilerlemesi ve ilişkili olması. Şimdi önlerinde bir kapının belirmesi aralarında yaşanan bir sürecin yeni bir aşamaya geçeceğini düşündürdü bana. Kapı falda genellikle fırsat, yeni başlangıç ve bir dönemin kapanıp başka bir dönemin açılması şeklinde yorumluyorum ben. Kadının başı önde olsa da erkeğin arkasından aynı yolda ilerlemesi ve ikisinin birlikte kapıya yönelmesi bana şunu söylüyor. Aralarında bir konu varsa bununla ilgili bir eşik aşılacak, bir konuşma yapılacak ve bir karar alınacak ve birlikte yeni bir sürece adım atılacak diyorum arkadaşlar. Yani burada yol bitmiyor. Tam tersine bir kapı açılıyor ve iki kişi birlikte o kapıya doğru ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabak ve fincanımızdaki yorumlar bu kadardı. Şimdi fincanımızın, tabağımızın bize gösterdiği tüm sembolleri aldım. Aldığım enerjiler doğrultusunda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım gönlünüzden geçen güzel gelişmeler hayatınıza en güzel şekilde karşılığını bulur. Hepinizin yolu aydınlık, enerjisi güzel olsun. Bir başka falda yeniden buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada takip etmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada her gün bir fal bakıyoruz. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar.